Selam gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bir Battlefield 6 videosuyla karşınızdayım. Biliyorum ki hepiniz oyundaki meta silahları bulup savaş alanının içinden geçmek istiyorsunuz. O silahın levelini kas, bu silahın eklentisini aç, bot lobisi peşinden koş, şu dürbünü aç falan filan bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz. Yine internette size bu eklentiyi takarsanız silahınız lazer olur, bu eklentiyi takarsanız silahınız omlet yapar diyenlerin dolmuşuna binip lan hani bunun TTK'sı düşüklü adamlar niye ölmüyor diye hayıflanıyorsunuz. Bu videoda adamların niye ölmediğini anlatacağım. Ama öncesinde videonun bu kısmında kanalı büyütmemize destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Beğenme kısmını video işinize yararsa en son yapabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle videolarımı daha önce izlediyseniz size balık vermediğimi, konunun matematiğinden bahsetmekten keyif aldığımı, sizin de balık tutmayı öğrenerek ele güne muhtaç olmamanızı istediğimi bilirsiniz. O yüzden bu videoya da yer kabuğunun soğumasından başlıyoruz. Yani TTK'dan. TTK'nın İngilizce açılımı Time to Kill olan, güzel Türkçemize de rakibi elimine etmek için gerekli zaman olarak çevirdiğimiz kritik bir değişken. Bu değişkeni basit olarak hesaplamak gerekirse atışlar arası süreyi düşmanı öldürmek için gerekli mermi sayısından 1 çıkarıp çarparak bulabiliriz. Neden 1 çıkartıyoruz derseniz ilk mermi isabetini T eşittir 0. Yani başlangıç noktası alıyoruz. Şöyle örneklendirme yapalım. Bir silahın hasarı 25 olsun. Düşmanın canı da 100. Bu demek oluyor ki düşmanı öldürmek için 4 isabetli mermi atışı yapmamız lazım. Bu silahın da varsayımsal ROF'si yani Rate of Fire değeri 1 dakikada attığı mermi sayısı 600 olsun. Her bir merminin atış aralığı 60 saniye bölü 600'den 0,1 saniye olarak düşünebilirsiniz. Hesaplama için ne demiştik? Mermi miktarı eksi 1. Yani biz ne hesapladık? 4 mermi. 1 çıkartıyoruz 3. 3 çarpı 0,1'den 0,3 saniye çıkar. Yani 0,3 saniye bu hayali silahımızın öldürme süresi olarak hesaplanır. Ancak gördüğünüz gibi bu hesap yapılırken tüm mermilerin isabet ettiği, geri tepmenin olmadığı, hedefin hareket etmediği ve oyuncunun yani bizim paniklemediğimiz mükemmel bir senaryo hayal ediyoruz. Ancak bildiğiniz gibi bu senaryo temel olarak hiçbir zaman gerçekleşmez. İşin içine isabet oranı katmadan yapılan bu matematiğin Excel dosyalarının hiçbir önemi yoktur. Bu silahın hasarı çok yüksek. Çok hızlı mermi atıyor. Ama yatay ve dikey geri tepmesi çok. Sağ ol baba kalsın. Almayayım ben. Neden kalsın? Hemen onun matematiğini yapalım. Bu senaryoda diğer psikolojik etkiler değil sadece matematiksel sonucu olan isabet oranını alacağım ve kendimden örnek vereceğim. Benim isabet değerim %19. Hesap kolay olsun diye %20 diyelim. Bu her bir isabetli mermi için çarpı 5 mermiye ihtiyacım olduğu anlamına geliyor. 100 merminin 20'sini, 10 merminin 2'sini, 5 merminin de birini isabet ettirebiliyorum demektir. Bizim düşmanı vurmak için 4 mermi ihtiyacımız vardı. Az önceki hesaptan. Benim her bir isabetli atış için 5 mermiye ihtiyacım olduğunu düşünürseniz 4 çarpı 5'ten 20 mermiye ihtiyacım var bir adamı vurabilmek için. İlk mermiyi saymıyoruz. 20 eksi 1'den 19. 19 çarpı 0,1'den 1,9 saniye oldu mu sana TTK? Nerede kaldı? 0,3 saniye. Yani diyorum ki silahınızın hızlı mermi atması tamam ama kontrol edilebilme ve isabetliliği de çok kritik. Demiyorum ki gidin en yavaş TTK'sı olan silahı alın. Sakın böyle bir şey anlaşılmasın. İsabet oranınızın en yüksek olduğu ve TTK'sının en düşük olduğu kesişim silahını bulmanız gerekiyor. Bu videoyu çekebilmek için şöyle bir Excel tablosu hazırladım. Burada gördüğünüz gibi belli matematiksel değerlerimiz var. Yani ne var? Burada silahımız var. Silahımızın yakın orta uzun mesafelerdeki verdiği zararlar, hasarlar var. Ve bunların atış hızları var. Bunlar oyundan aldığımız değerler. Bunları siz de koyabilirsiniz. Ben burada bazı hesaplamalar yaptım. Ne yaptım? Tüm mesafeler için silahımızın rate of fire'ına bağlı olarak 2 mermi arasındaki birim zamanı buldum. 0,072 saniye şeklinde. Düşmanı vurabilmek için yani buradaki değerlere göre işte 20 hasar veriyorsa düşmanı öldürmek için 5 mermiye ihtiyacı vardır. Burada 6 mermiye ihtiyaç vardır. Uzun mesafede ise damage'i 14 olduğu için, hasarı 14 olduğu için 8 mermiye ihtiyacı vardır. Peki bu ne demektir? Bütün atışlarınızı isabet ettiğinizi varsayarsak 0,29 saniyede düşmanı öldürüyorsunuz. Ya da 0,36'da 0,51'de. Bu bütün silahlar için alt alta yaptığımız değerler. O zaman kusursuz bir TTK'ya baktığımız zaman ortalama 1 saniyenin altında bütün düşmanlarınızı eritmeniz gerekiyor. Gerçekte bunun olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Mükemmel bir atış değeri yok. Öldüğünüz zaman bunu belki hissedebiliyorsunuz ama öldürürken bu duyguda olmadığınızı biliyorum. Çünkü bir zaman geçiyor. Burada kişisel bilgi dediğim kısımda önemli bir değişken var arkadaşlar. Buradaki sizin yeteneğiniz aslına bakarsanız. Yani bir mermiyi oturtabilmek için yüzde kaç accuracy ile doğrulukla atıyorsunuz. Benim dediğim gibi %20 idi. Yani bir mermiyi oturtabilmek için 5 tane mermi atmam gerekiyor. Bunun farklı değerleri var. Boşluğa sıkıyorsunuz, düşman öldükten sonra sıkıyorsunuz, baskı ateşi yapıyorsunuz vesaire. Günün sonunda ortalamanız %20, 30, 40, 50 vesaire olabilir. Size bununla alakalı burada çok basit bir hesap var. Bunu göstereceğim. Şimdi en kötü silah hangisi? Buna bakalım.
UMG40. Buradan bunu hemen UMG40'ı ve yan yana görebilmek için en iyi olan silahımızı hemen seçelim. KV9. En kötü değer olarak 0.094 saniye atış hızı, birim zamanda çıkan mermi sayısı. Diğerinin de 0.056, yani çok hızlı bir şekilde mermi atıyor. Yakın mesafede 0.22 saniyede, orta mesafede 0.28, uzun mesafede de 0.39 saniyede adamı eritiyorsunuz KV9'la ve OMG10'la. OMG40'la. Ben demiyorum ki burada farklı değerleri göz önüne aldık. Mesela KV9'un sadece 16 tane mermisi var şarjöründe. OMG'de çok daha fazla şarjör var. Bu hata yapma payınızın artması anlamına geliyor ve hata yapma payınızın karşılığını alabiliyorsunuz. Yani OMG40'da birkaç tane mermi kaçırabilirsiniz ama KV9'da kaçırırsanız geçmiş olsun. Gelelim şimdi bunların yakın, orta, uzun performanslarına. Değerlerini burada görüyorsunuz. 21, 18, 17, 20, 17, 14. Uzun mesafede dramatik bir düşüş var. Ama ben size farklı bir şey anlatacağım. Şimdi bu silahla isabet oranınızın şöyle olduğunu düşünün. Diyelim ki atış hızı yavaş olduğu için UMG40'la %51 şeyiniz olsun. İsabet oranınız. Yani 2 mermiden birini isabet ettirdiğinizi düşünün. KV9'da da 0.33 olsun. Ciddi miktarda yüksek bir atış değeri olduğu için %33, yani 3 mermide birini isabet ettirmek bence makul bir ortalama. İsabet oranınız eklendikten sonra ortaya çıkan gerekli mermi sayılarına bakın. Yakın mesafede USG ile 10, orta mesafede 12 ve uzun mesafede yine 12 mermiye ihtiyacınız var. Ne oldu bu sefer? İsabet oranınız düşük olduğu için KV9'la yakın mesafede 16, orta mesafede 19 ve uzun mesafede 25 mermiye ihtiyacınız var. Diyebilirsiniz ki farklı değerler. Evet, haklısınız. Burada yakın, orta ve uzundaki isabet oranınız zaten kişisel bilgi. Özellikle bunu kırmızı yaptım. Sizin isabet oranınız daha yüksek olabilir. Belki oynayanlarınız vardır. Apex'te antrenman yaptığınız yerde atış oranınızın, isabet miktarınızı görebiliyorsunuz. Battlefield altta böyle bir özellik yok. Ben bunu matematik olması açısından yaptım. Şimdi gelelim gerçek TTK noktasına. En kötü silahımız olan UMG40'da 2'de 1 isabet ettirirseniz yakın mesafedeki gerçek TTK değeri 0.85 olurken en iyi silahımız olan KV9'da %33, yani 3'te 1'lik bir isabet oranı olursanız TTK'nız 0.83'e çıkıyor. Arada neredeyse hiç fark kalmıyor. Orta mesafede de gene aynı şekilde 1.04, 1.0 şeklinde. Çok daha kolay kontrol edebildiğiniz ama kötü bir arofisi olan değer, zor kontrol edebildiğiniz, yetenek ihtiyacınız olan bir silahla karşılaştığında yakın ve orta mesafede neredeyse kafa kafaya geliyor. Bununla birlikte uzun mesafeye bakın. Daha şaşırtıcı olan, uzun mesafede ise oyunun en kötü SMG'si en iyi SMG'sine neredeyse 25'lik bir fark atıyor. Bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Bütün matematiksel değerler sizin yeteneklerinizle, isabet oranınızla, oyun algınızla, oyunda ne yaptığınızla, flank yapıp arkadan mı gidiyorsunuz, pusularak mı hareket ediyorsunuz, per arkasından mı ateş ediyorsunuz, bunlarla doğru orantılıdır. O yüzden size birisi bu silah en iyi silah dediğinde yine ne diyorsunuz? Evet, bu silah iyi bir silah ama senin için sevgili dostum. Ben bunu deneyip bulacağım. İsabet oranınız en yüksek olan, TTK'sı en düşük olan silahı bulup o seçimi yapabilirsiniz. Buralardaki değerler sizin gene kendi yeteneğinize bağlı. Bakın burada SGX 0.72, PW7A2 0.063 iyi bir değer baktığınız zaman. En iyi ikinci silah ve kontrol etmesi çok kolay. O yüzden böyle bir Excel tablosu üzerinden ya da oyun içerisinde deneyerek ve test ederek sizin için en iyi silahı bulabilirsiniz. Biliyorum ki videonun en çok beklenen kısmı bu kısmı. Oyunda benim en çok kullandığım silahları ve bence en etkili olduğunu düşündüğüm silahları şimdi size anlatacağım. Ve oyunun güzel bir özelliği var bildiğiniz gibi. Burada favorilere ekleyebiliyorsunuz. Benim de burada bütün favorilerim var. Sırasıyla hangi silahlar olduğunu ve eklentilerini anlatayım size. Öncelikle Assault Rifle sınıfında Kord 6P67'miz var. Bence gerçekten iyi bir silah. Kontrolü çok kolay. Özellikle kısa mesafede, orta mesafede çok iyi. Uzun mesafede birazcık kontrol gerektiriyor ama günün sonunda gerçekten çok etkili ve çok hızlı bir silah. Zaten şeyi biliyorsunuz, görüyorsunuz burada. Rate of fire'ı çok yüksek. Hasarı birazcık düşük ama yapacak bir şey yok. O kadarcık kusur kadı kızında da olur. Burada ne kullanıyoruz? Namlu eklentisi olarak Linear Compensator benim zaten klasik. Yatay geri tepmeye asla dayanamıyorum. O yüzden de yatay geri tepmeyi kontrol eden Linear Compensator kullanıyorum. Heavy Barrel kullanıyorum burada. 415 mm prototype'ı kullanıyorum. Bence gerçekten etkili. Yani silah için gerçekten güzel. Dikey tarafta 6H64 Vertical. Bunu zaten beta'da da söylemiştim. Bu
iyi hissettiriyor. Yani değerlere falan bakmanıza gerek yok. Değerlere baktığınız zaman buna çok benzer değerleri olan şeyler var. Daha hatta fiyat olarak aynı fiyatı ama daha şey olanlar yani değer olarak. Ama ben Vertical 6H64 tercih ediyorum. 40 round mermiyi olabildiğince arttırıyorum. İmkanım olsa 45'e de giderim ama 40 round mermi gerçekten şarjör miktarı iyi. Standart kullanıyorum burada. Şeyi değiştirmiyorum çok fazla. Yani headshot çarpanı vesairesi için kullanılabilir ama ben silahın kontrol tarafına gidiyorum. Ergonomide bir şey kullanmıyorum. Optik aksesuar bir şey kullanmıyorum. Sight olarak mini flex neredeyse bütün silahlarda çok güzel kullanılıyor. Ya da buradan RO M175X kullanabilirsiniz. Bu da temiz ve güzel bir görünüm veriyor silaha. Birazcık görsel recoil'i arttırıyor fark ettiniz. Yakın ve orta mesafede gerçekten etkili ama uzun mesafede birazcık görsel geri tepmeyi arttırdığı için ben Mini Flex 1'in bu silaha daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çok daha etkili bir şekilde silah kontrolü yapabiliyorsunuz. Fark etmişsinizdir zaten farkı. Ve green lazer kullanıyorum. Hipfire seviyesini arttırmak için. Daha düşük olmaması için bakın 54. Diğer green lazer vesaire çok daha fazla arttırıyor ama bence şu anki haliyle en optimum hali silahın bu. Yani yakın mesafede zaten hipfire etkisini de gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel yapıyor. Ben Assault Rifle olarak size Colt 6P67'yi öneriyorum. Sırayı bozmadan devam edelim. Yine Assault Rifle sınıfından SOR 556 MK2'den gidelim. SOR 556 MK2 gerçekten kontrolü vesairesi çok keyifli bir silah. Onu şöyle söyleyeyim size. Biraz yavaş ateş ediyor ama yani kontrolü gerçekten çok kolay. Ve en güzel özelliğini söyleyeyim size. 20 damaç vuruyor bütün mesafelerde. Kolay kontrolü ve 5 mermi. Yakın mesafede de uzak mesafede de hatta yakında da 25 atıyor. Yakın mesafede 4 mermiyle işinizi bitiriyorsunuz. Uzun mesafede de 5 mermiyle işinizi bitiriyorsunuz. Bence müthiş bir özellik. Burada yine aynı şekilde hiç şaşırtmadan sizleri linear compensator kullanıyorum. Yatay geri tepmeyi elimine etmek amaçlı. Kısa barrel kullanıyorum burada. Daha hızlı bir şekilde aim down sight'e geçiriyor. Atış hızını düşürüyor ama bence bu daha makul. Hipfire'ı arttırıyor çünkü ciddi miktarda bir hipfire etkisi var. Ben hipfire'da kullanacağım için bunu kullanıyorum ama şey yapabilirsiniz. Hani heavy barrel de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi saçılmasını düzeltmek için. Hatta heavy barrel'le bir deneyelim. Bakalım. Aynı. Yani çok da fark etti mi? Fark etmedi. İkisinin arasında parasal da bir değer farkı olmadığı için bence hipwire eklentisini arttırmak daha mantıklı. Buradaki precision bildiğiniz gibi saçılma konusunda ama ben yakın mesafede hipwire ihtiyacınız olduğu için oyunda uzakta zaten kontrol edilebiliyor. O yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Öyle söyleyeyim size. Assault Rifle sınıfındaki ikinci benim tavsiye ettiğim silah. Üçüncü silah Carbine. Carbine'larda AK-205'i tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem hızlı hem kontrolü çok kolay. Yani lazer silah dedikleri şey var ya. Bakın o bu. AK-205. 720 rate of fire'ı var. Gerçekten güzel. Burada ne kullanıyorum? Linear compensator kullanıyorum. Yine aynı mantık. Heavy barrel kullanıyorum. Vertical, rip vertical kullanıyorum. Stabi de kullanabilirim ama bu yani görüyorsunuz bakın değerler Precision 51, Control 72 yani ip gibi ateş ediyor. 30 round fark etmez. 30 round fast da kullanabilirsiniz. Bakın şu hala harcayacak param olmasına rağmen bunu kullanmıyorum öyle söyleyeyim size. Standart mermi, optik aksesuar vesaire yok. İkilik sight kullanıyorum. İkilik sight keyifli. Mini flex açılırsa mini flex'e takabilirim. Hatta mini flex varmış. Bir de bununla deneyelim bakalım. Uf. Ya gerçekten bakın inanılmaz kontrol ediliyor ve çok da güzel bir silah. Yani
Bütün oyunu bu silahla oynayabilirsiniz ya. Bu kadar kusursuz atış. Yani ben bu silahı kesinlikle çok fazla tavsiye ediyorum. AK-205 şu anda meta ötesi meta. Ve lazerlerimin neredeyse hiçbiri açık değil. Lazerler açıldığı zaman bu green lazeri de taktığımda silah korkunç bir hale gelecek. Bakın yani daha 11. seviyedeyken bile mükemmel. 71 olduğu zaman yani şey olduğu zaman seviyesi 20'lere 25'lere çıktığında lazeri de aldığımda bakın lazeri kaçta alacakmışım. Master'ı 19 yani 20'ye gelmeden silah müthiş olacak. Dediğim gibi kasmak istediğiniz bir silah varsa AK-205'i kasın gençler. Şimdi gelelim buradan SMG'lere. SMG'lerdeki benim favorilerimden bir tanesi PW7A2. PW7A2 bildiğiniz MP7 aslına bakarsanız. Çok hızlı, çok versatil, orta mesafe, uzun mesafe hiç affetmiyor. Bakın uzun mesafede gene eritti düşmanı. Uzun mesafeye geldik. Gördüğünüz gibi inanılmaz. Çok hızlı. Hem çok hızlı hem çok etkili. Gerçekten SMG sınıfında kullanılmasını tavsiye ettiğim silahlardan bir tanesi. Hep aynı linear compensator. Burada hiç başka bir şey kullanmadım. Diğer silahlarda kullanmış olabilirim ama bu kesinlikle iş görüyor. Yani precision arttırmak için mobility'yi düşürebilir miyiz? Aslında düşürülebilir daha uzun süre mermi atışı için. Fark edeceğini çok düşünmemekle beraber bakalım ne etkisi olacak. Yani zaten fazlasıyla iyi. İkisi de fark etmiyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Burada sadece bakalım ADS süresini düşürüyor. O yüzden bu daha mantıklı. Daha hızlı ADS yapıyorsunuz. O yüzden bu çok daha mantıklı. Ben ışık takmıyorum arkadaşlar. Işık takanlara da uyuz oluyorum. Vertical'da Rip Vertical kullanıyorum. Silahın bakın daha seviyesi 15 iken canavar gibi bir silah. 30 round magazin kullanıyorum. 30 round fast mag de kullanabilirim. Neyi değiştiriyor? Burada evet silahın şarjör değiştirme hızını değiştiriyor. Kullanılabilir. Gerek var mı yok mu onu size bırakıyorum. Kişisel tercih. Standart mermi kullanıyorum her zaman olduğu gibi. Sight Mini Flex 1. Çok makul. Ve Green Laser. Neden? Bakın Green Laser 62. Hala 30 puanım var. Hipfire arttırmak istersem ikinci Green Laser geldiğinde bunu kullanabilirim. Ama şu anki haliyle bile mükemmel bir silah bence. Şimdi ne yaptık? Kord'u geçtik. Soru geçtik. AK'yı geçtik. PV'ye geçtik. 4. 5. silahımıza geldik. Bu bir underdog bence. İnsanlar ne kadar iyi olduğunu bilmiyorlar bunun. USG 90, P90. 20 damacı var ama 50 mermisi var. Benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Bakın hemen şöyle göstereyim size. Biraz da büyük bir şey kullanıyorum. Sağa sola biraz çırpınıyor silah ama yani kontrolü de o kadar zor değil baktığınızda. Sadece atışta uzun mesafe atışta bir tık tap fire yapmanız gerekiyor ama yakın mesafede yani müthiş. Bir de bunu şey yapabiliyorsunuz. Ee, uf. Gerçekten çok iyi ya şeyde Hipfire'da. Görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani neredeyse hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gösteriyorum. Sadece silahın boyutu çok büyük olduğu için görüntüde birazcık can sıkıyor. Bunun eklentilerine bakıyoruz. Gene linear compensator kullanıyorum. Heavy barrel kullanıyorum. Green lazer kullanıyorum. Bakın açılırsa kullanırım demiştim var ya diğerlerinde. Direkt green lazeri yapıştırıyorum. Hipfire seviyem artsın diye. 50 round magazin. Zaten şarjör belli. Lightweight kullanıyorum. Mobility'sini arttırmak için. Daha aim down sight'taki hareket hızını arttırıyor. Bence makul. Mag catch kullanıyorum. 2.5x scope kullanıyorum ama yani gene bunda da mini flex kullanabilirsiniz. Bakın ondaki titreşimi o kadar fazla hissetmezsiniz. O 2.5x scope'ta titreşim çok belli oluyor ama bunda o titreşim de belli olmuyor. Ve gördüğünüz gibi yani lazer gibi atıyor. Şu an 100 metreye atıyoruz. Farkında mısınız? Müthiş. Ve bu bir SMG. Sağ aksesuarım açılmamış bile. Bu halde bile 20. seviyedeyken bile silah gerçekten çok iyi. Özellikle yakın mesafede yani close quarters çatışmalara giriyorsanız hiç dürbün açmadan
Direkt şeyle bunu oynayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Şimdi LMG'lere geçtik. LMG'de neyim var? LMG'de arkadaşlar 2 tane vermeyi isterim size ama yani gerek var mı diye düşünüyorum. LMG'de DRS ayarla yani bununla KTS 100 MK8 arasında kalıyorum. Çoğunluk DRS kullanıyor ama ben KTS 100 kullanıyorum. RPKM de hiç fena değil aslına bakarsanız ama bunun kontrolü inanılmaz. Yani müthiş bir kontrol kolaylığı var. Nasıl göstereyim size? Dümdüz gidiyor. Bakın bunu yaparken mesela hiç şey yapmıyorum biliyor musunuz? Sağ joystick kontrol etmiyorum. Göbeğinden başlıyorum atmaya. Yukarı gittiğinde bitmiş oluyor. Dümdüz çıkıyor yukarıya. Azıcık aşağı kontrol ettiğinizde konu kapanıyor. O kadar kolay kontrol ediliyor ki. Yani keşke birazcık daha kontrol şeyi olsa da ben daha çok ateş edebilsem ama orta uzun mesafede bu hiç başka bir LMG'ye gitmenize gerek yok. Bunu alın ve keyfinize bakın. Hala 20 mermim var. Öldürmeye devam ediyorum. 5 mermim kaldı. Gördünüz mü? Müthiş bir silah. Bunun eklentilerine bakalım şimdi. Alışkanlık olduğu üzere linear compensator, heavy barrel. Bunu yapmamışım bile ha. Grip pod üzerindeki kendi grip podu kalmış. Vertical kullanırsam bunun deneyelim hemen. Ama işte aim down sight accuracy'sini düşürüyor ya. Şunu yapabiliriz bak. Bunu yapabiliriz. Bu daha mantıklı. Bakayım. Uzun mesafe. Yani daha ne kadar kontrol edeceksin ki kardeşim? Çok iyi. Çok iyi. Aşırı iyi. Öyle söyleyeyim size. 60 round magazin. Hiç öyle 40'tı 45'ti bilmem neydi falan filan. 60 round magazin mis gibi. Standart mermi kullanıyorum. Dileyen çarpan almak için şeyi kullanabilir. Şuradan mesela bu lightweight'i kullanabiliriz. Çünkü aim down sight hızımı arttırıyor. Onu kullandım şimdi. Ergonomi olarak weapon draw speed'i arttırıyormuş. Bunu da ekleyelim. Bakalım silah. Yani çok etkiledi mi? Çok benim için bir şey değiştirmedi ama kullanılır. Optik aksesuar kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Scope 2.5x bu da çok iyi. Bakın ben mini flex ve 2.5x'e hayran oldum. Onları kullanıyorum. Ya da 1.75 sight kullanıyorum. Size de onları tavsiye ediyorum. Right aksesuar. Daha bu da yok. Green'i de koyduk. Ya bu var ya bu inanılmaz bir şey oldu şu anda. Çok orta mesafede hipfire yemiyor ama yakın mesafede hipfire. Yani yakın mesafede hipfire'da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu da bug çıktı şu an. Kalkmıyor yerinden. Evet hipfire'da çok yakın mesafede hipfire'ını da gayet güzel arttırdık. Green lazerinizi de takın. Böylece müthiş bir LMG'niz olsun arkadaşlar. Geldik DMR'a. Mecburen SVK 8.6. İki atışta götürüyor. Ben şey olarak scope olarak artı scope'u seviyorum. O yüzden bunu artı scope olarak kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi 2 kere denk getirdiğiniz zaman çiçek gibi konuyu kapatıyor her mesafede. Bunun eklentilerine bakıyoruz. Yine linear compensator. Bakın ben hepsinde bunu kullanıyorum. Neden? Lütfen. Yatay geri tepmeyi kontrol etmeyi beceremediğim için. Suppresör takabilirsiniz. Ya da işte recoil'i birazcık göstermeyenleri takabilirsiniz. Suppresör takabilirsiniz ki eğer ya yakın zamanda ben bunları denemeye başlayacağım. Çünkü çevrede çok fazla görülüyorsunuz. Minimap'te görülüyorsunuz. Minimap'te görülmek işimi çok zorlaştırıyor. O yüzden belki minimap'te görülmeyeceğim modellere geçebilirim. Özellikle uzun mesafede. Çok fazla etkilemiyorsa beni ki görünürde şu anda etkilediği bir şey yok gibi. Böyle silahlarda suppressor kullanabilirsiniz. Minimap'te görünürlüğünüzü azaltıyor. Bence bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi DMR kullanacaksanız SVK 8.6 2 atışta götürüyor. Bunu zaten herkes süper silah, mükemmel silah diye pazarlıyor. Şimdi son olarak Sniper'a geliyoruz. Sniper'a gelmeden önce de şunu yapmam gerekiyor. Recon'a geçiyorum. Neden? Çünkü Recon'u kullanırken sniper'larda çok daha verimli bir
şey alıyorsunuz. Bakın imza silahı o olduğu için hemen en ön sıraya onu koydu. İmza silahımız o. Sallanmıyor çünkü silah, bakın hop durdu. Mis gibi mükemmel yakın durdu. Kafadan hemen aldık. İkinci kafa. Üçüncü kafa. Ben sniper'da çok iyi değilim. Çok iyi olmadığım için de size bu konuyla ilgili çok ahkam kesecek ya da akıl verecek noktada değilim. Ama ben bu silahı kullanıyorum ve büyük keyif alıyorum. Çünkü sniper'la oynarken sniper kill'leri müthiş haz veriyor insana. Bunda ne kullanılıyor? Şimdi burada şöyle de bir şey söyleyeyim, bakın. Bu silah Drop Shadow Phantom Edition'ı aldığım için bende var. Yoksa ben sniper'larla o kadar iyi oynayamıyorum. Oynayamadığım için de bunları açmak benim için ölüm oluyor. O yüzden de benim şimdi size söyleyeceklerim Phantom Edition'ı aldığım için bende açık olanlar. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Suppressor var üzerinde. Lighten suppressor kullanıyorum. Extended barrel kullanıyorum. 26 inç karbon. Rangefinder var. Bunun özelliğini bilmeniz gerekiyor. Düşmanın üzerine geldiğiniz zaman sıfırlama yaptığınızda düşmanın bulunduğu mesafeyi şak diye ayarlıyor ve düşmanın bulunduğu mesafeye göre direkt atabiliyorsunuz. Yani 100, 200, 300, 400, 500 metre değil. Rangefinder'da düşmanınız 130 metresi, 138 metredeyse düşmanın üstünde sıfırlama yaptığınızda 138 metre olarak çıkıyor. Atıyorsunuz ve direkt hedefe gidiyor. Angled grip var. Üzerinde böyle geldiği için bunu kullanıyorum. Aim down sight'a daha hızlı geçiyor. Yani quick scope daha hızlı yapabiliyorsunuz. Ama hareket ederken ki dürbün açıkken zaten sniper'la hareketli ben ateş edemediğim için, durduğum yerden ateş ettiğim için beni çok etkileyen bir şey yok. 5 round magazin var. 10 round olsa daha mı iyi? Ben zaten 2 tane 3 tane vurduktan sonra ölüyorum. O yüzden benim için çok fazla bir önemi yok. Long range mermisi kullanıyorum. Long range olduğu için projectile'ım düşmüyor. Yani mermi aşağı doğru düşmüyor. Direkt kafaya doğru gidiyor. Onun düşmesini azaltıyor. Dürbün olarak 6x scope var. Gerçekten çok temiz bir görüntüsü var bu scope'un. Bunu çok beğeniyorum. Ve kırmızı lazer kullanıyoruz. Yani hip fire için gerek var mı bilmiyorum, açık konuşmak gerekirse. Yani sniper kullanıyorsunuz yakın mesafede. Hani şu mesafeden bakın zaten gitmiyor. Yani hani kafadan vurursanız 100 damage yapabiliyorsunuz ama yakın gövdeye atarsanız 60 atıyorsunuz. Peki şurada şu mesafede var mı? Yok, 60. Burada ne? 76 upper torso. Demek ki 100 bunun şeyi yok burada. Onu da söyleyelim. Ee, 80 attı. Hmm. Sweet spot mekaniği bunda şu anda işlemiyor gördüğüm kadarıyla. Oyun içerisinde işler mi bilmiyorum ama yani normalde upper torso dedikleri gövdenin üst kısmına tek attığınızda öldüğü bir mesafe var. Bakalım bir saniye. Şu mesafe olabilir sanki. Kaç metre? 55, 60, 75 metre. 75'in arkasında mı acaba? Upper torsoya nişan aldık. Cık, yemedi. Buna yapalım. Yemedi. Dediğim gibi belki de 75 metrenin üzerinde bir mesafede bunun şeyi olabilir. Onu test etmek gerekiyor ama dediğim gibi benim kullandığım şeyde Sniper'da M2010 ESR, bunun da bana Phantom Edition'la gelen pekini kullanıyorum. Bu silahlarla, burada gördüğünüz silahlarla, yani M2010 ESR, Kord 6P67, AK205, SVK 86, KTS100, PV7A2, SOR 556 MK ve USG 90'la bütün oyunu aşırı keyifli oynayabilirsiniz. Hatta sadece AK205 ile çok çok daha keyifli oynayabilirsiniz. O yüzden çok fazla kendinize dert edinmeyin. AK-205'te 11. seviyedeyim. Bütün silahları 50'ye kadar kasayım. Aman bot lobisine gideyim. Bilmem ne yapayım. Uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Oyundan keyif almak için 15. 20. seviyeye getirirseniz iyi bir silahı, emin olun müthiş keyif alacaksınız. Hiç dertlenmeyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalı birlikte geliştirmek ve bir topluluk yaratmak için de abone olmayı unutmayın. Savaş alanında görüşürüz.